Bugünkü videomda enerjisel yine aynı noktaya bedenimizin çalışma şekli ve hasta oluşlarımız yani dini konudan da olsa enerjisel boyuttan da olsa yani her şey iç içe geçmiş evren diyeyim, dünya diyeyim, galaksiler diyeyim, atomlar diyeyim, 3, 6, 9 Nikola Tesla ne demek istediğini aslında orada evrenin sırrını çözmek demek yani insanın kendi bedenin enerjisel sırrını çözmek anlamına geldiğini insanlarımız ve dünya anlamamış durumda. Anlasaydı zaten bu halde olmazdık. Yani kendi bedenimizi mahvettiğimiz sürece dünyayı mahvediyoruz. Önemli olan şu yani dünyayı kurtarmak için önce kendi bedenimizi kurtarmamız lazım. Yani kendi esaretimizden kurtulmamız lazım. Kendi beynimizin içindeki esaretimizden kurtulmamız lazım ki dünyayı kurtarabilelim. İnsanlığı kurtarabilelim. Yani insanlığın kurtuluş noktası yine kendi beyninde. Kendinden başlayacak önce. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani insan bedenindeki çakralar e, yani döngüseldir her şey. Evren olarak düşünün. Yani milyarlarca Samanyolu galaksisi gibi galaksiler var. Bir de bu galaksinin içinde biz de bir döngünün içinde tekrardan döngünün içinde döngüyüz. Yani her şey dönmek zorunda, hareket etmek zorunda. Eğer ki bir yerde döngü duruyorsa veya duranlık varsa o bozulmaya ve yok olmaya mahkum. Yani yok oluş başlar durduğu anda. Yani bir evreni çarşaf gibi düşünün, esir maddesinden oluştuğunu. Nasıl ki bir beden esir maddesinin içine esir edildiysek, yani bu da bizim Matrix yani avatar beden dediğimiz kısacasını anlatayım. Her şey sayılar ve rakamlardan oluştuğuna göre yani bugün şundan bahsetmek istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de de aynı şey geçerli. Bir şey ayetin beşinci ayet diyor ve orada anlamını açıklamaya çalışıyor. Aslında orada rakamlar da var. Rakamlar çok gizli bir şekilde bahsedilmiş. Hatta bahsedilmemiş rakam. Aslında bahsedilmiş de hiç kimse rakamları önemsememiş. Yani kimin ne dediğini de çok önemsememiş. Yani demek istediğim bugün çakralara değineceğim ki yani insanın metabolizması, çalışma sistemi, neden biz hasta oluyoruz ve nasıl kendi kendimizi hasta ediyoruz ve yani çakraların çalışma sistemi aynı dünyanın çalışma sistemi ve evrenin çalışma sistemi. Yani demek istediğim insan evreni anlaması için önce kendi bedenini anlaması lazım. Kendi bedenindeki çakraları çözmesi lazım. Yani kendi bedenindeki işleyişin nasıl olduğunu çözmediği sürece evrenin yani hiçbir şeyini çözemez. Hiçbir şeyini. Yani şu şekilde anlatmaya çalışayım. Neden döndüğümüzü bile farkına varamayız açıkçası. Yani duranlık nedir ve hareket nedir? Yani sürekli neden hareket ediyoruz? Etmek zorundayız daha doğrusu. Neden ki şu şekilde baktığımız zaman neden insanlar e, putlara tapıyordu veya neden dinler geldi ve neden her şey bir anda yok oldu Nuh'tan önce ve tekrardan oluştu? Yani şu şekilde anlatmaya çalışayım. Duranlık ve seni de durdurur. Oradaki yani bir şeye tapmak, bir maddeye tapmak veya bir maddeye anlam yüklemek, enerji yüklemek senin sürekli döngü olan çakran var zaten. Sürekli dönüyor, hareket eden bir çakran var. Bu çakrayı sen durduruyorsun yani tüm enerji akışlarını durduruyorsun. Maddesel sabit bir enerji oluşturan bir maddeye takarak örnek veriyorum. Sadece metalden oluşan bir madde düşün. O maddeye enerji yüklediğin zaman sen kendi enerjini de bloke ediyorsun. Ve etrafındaki bulunan seninle temasta olan insanların enerjisini de bloke etmiş oluyorsun. Neden? Çünkü her şey maddedir. Yani insanlar Tanrı'yı veya Allah'ı gözle görünür veya farklı bir şekilde arıyor. Onu aramanıza gerek yok. O zaten sizin bedeninizde, kendinizsiniz. Yani atomların içinde, her şeyde, yani evrende, senin küçücük vücudunda düşündüğün zaman bir toz tanesi, sonra insanı düşün, dünyayı düşün, bunun yanında e, galaksileri düşün ve uzayı düşün, sonsuzluğu gibi geliyor. Aslında onun da bir sonu var. Yani ondan sonraki diğer 18 bin evreni, uzayı düşün, galaksileri düşün tekrar. Ve neden kara delikler var? Ve neden onun etrafında dönüyor? Yani bunları biraz sorgulamamız lazım ve aslında her şey çok basit. Sen kendi enerji çakralarını 7 çakradan oluşuyorsak bu bedeninin yani belden yukarısının yukarıya ait olan gökyüzüne 7 katmanla alakalıdır.
Aşağı bedeni oluştuğu zaman belden aşağısı da ana kök çakraya dayanır. O da omurilikle kök delik. Yani ana merkezimiz, yani kök çakra dediğimiz olay yeryüzüyle, atalarımızla ve geçmişimizle alakalı bağlarımızla. Neden bu dünyaya geldiğimizde hep kök çakradan bahsederek veya atalarımızdan bahsederek, her şeyi atalarımızla biz bunu yaparken bulduk ve bunu şekilde yapıyoruz. Babamız ne öğrettiyse ve ailemiz ne öğrettiyse ona göre hareket ediyoruz. Annen baban yanlış yolda veya yanlış şeyleri sana öğrettiği için sen de aynı yoldan gidersen kendi hayatını mahvedersin. Kendi varoluşunu yok edersin. Halbuki senin anne baban örnek, bu sadece. Yani hiç kimseyle alakalı bir şey değil. Kişisel bir şey değil. Bu genel olarak söylemeye çalıştığım bir şey. Şöyle bir şey, yani annen baban yanlış bir şey sana öğrettiği zaman ve sen de bunu araştırıp e, doğrusunu bulmamaya özen gösterip ve hala o yanlışı devam ettirip o 200 frekans altında kendi enerjini devam ettirdiğin sürece sen de kendi hayatını yok ediyorsun, mahvediyorsun diyeyim sana. Sonra karşı tarafta herhangi bir olumsuz bir şey oluştuğu zaman her zaman birilerine veya bir insanı suçlamaya kalkarsın. Aslında insanlar, hiç kimse kimseyi suçlamasın. Önemli olan önce hatayı ve suçu kendinde arasın. Neden bunların hepsi benim başıma geliyor? Halbuki o kötü olayların sana hepsi bir mesaj olarak geliyor. Ki sen iyilik yoluna gidesin diye. Zaten ama temel nokta da buydu. Yaratılıştan beri bu yana insanlar hep iyi üzerine yaratılmıştır. Güzellik ve sevgi üzerine yaratıldığı için şu şekilde açıklayayım o zaman. İlk insanoğlu yaratılmadan önce, Adem'i yaratmadan önce meleklere Allahu Teala sorduğu zaman yeni bir insan yaratacağım deyince melekler dedi biz seni sürekli sana eğilerek, saygı duyarak, sürekli güzelliklerle seni anarak, seni yücelterek bulunduğumuz halde sen orada fesatlık, kan dökecek, birbirini öldürecek veya birbirine zulüm edecek, birbirinin hakkını yiyecek, her kötülüğü yapacak bir varlık mı yaratacaksın deyince melekler, Allahu Teala diyor ki sizin bilmediklerinizi ben bilirim. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında meleklere demek istediği şuydu. Ben en başta insanı yarattım ama en başta insanın projesini oluşturdum. En son onu yaratacağım, can vereceğim ve ruh vereceğim. Aslında en başta oluşumlar enerjisel boyutta, yani her şeyin varoluş temel noktası gezegenler, galaksiler, her şey, melekler, bilmem, yani gözle gördüğümüz veya gözle göremediğimiz tüm yaşam biçimleri küçük evren dediğimiz insanoğlu için bir döngüdür. Yani insan son noktadır. En başta tasarlanmıştır, en son yaratılmıştır. Bir film vardı, nasıl bir şey söyleyeyim? Yaşlılıktan gençliğe doğru. O filmi izlerseniz aslında o da onu anlatmaya çalışıyor. Diğer Matrix filmleri de vardı ve Avatar filmleri de var. Bunlar da rakamsal boyutlarını, aslında diğer rakamsal boyutları şunu anlatmaya çalışıyor. Kur'an-ı Kerim'deki sayı rakamlarını çözerseniz aynı dua anlamına geldiğini, öteki de bağlanarak o rakamlarla evreni nasıl olduğunu, yani Nikola Tesla'nın 3-6-9 dediği rakamlar aslında kök çakra, mide çakrası, rahim çakrası, kalp çakrası, gırtlağımızdaki çakra, üçüncü göz ve e, tepe çakrası, yani 7 çakra. Bunlar hepsi yani açıldıkça 7 çakra bedende ve 12 tane de burçlar çakrası var. Bedensel ellerimizin ucundaki itim diyeyim ya da çekim, yani genelde aslında her şey birbirini iter de bize göre çekim gibi görüyoruz. Yani atomlar hep birbirini ittiği için zaten bu şekilde ve bunları birleştiriyor Allahu Teala. Yani birleştirme gücü de, yani esir maddesiyle yani bir şeyin içine bir şeyi esir etmek gibi bir şey düşünün. Yani esir ettiğimiz sürece aslında biz kendi kendimizi esir ediyoruz düşüncelerimizle. Yani kötü düşüncelerimiz bizim kendi hayatımızı çok kötü yönlerde de etkiliyor. Yani bunların ana temel noktası hasta olmamız, yani sonra kendi kendimizi iyi etmemiz, yani düşüncelerimiz her şeyimiz. Yani varoluşumuz her şeyimiz düşünceyle, sevgiyle. Yani ana temel noktaya geldiğimizde yine yukarıya bağlandığımız zaman
Bu ana temel şeye dayanıyor. Gözle göremiyoruz. Ses frekansı, düşünce frekansı, sevgi frekansı diyeyim, titreşimler ve atomlarla yani bu bedenin oluşması her hücrede, her maddede yani bizim masa olarak veya tahta olarak gördüğümüz her şeyin bile bir enerjisel boyutu vardır. Onlar bile yaşar yani enerji boyutunda. Ee, Bugünkü nasıl gezegenleri biz zannediyoruz ki ölü, hiçbir şey ölü değil. Her şeyin bir yaşamsal faktörü var. Ama bunu tabii biz sadece bu gözle, beş duyumuzla algılamaya çalıştığımız zaman bir yerde tıkanıp kalıyor beyin. Yani çünkü beynimizi resetlememiz lazım ki her şeyi anlama açımızı değiştirmemiz lazım. Yani Nikola Tesla'nın dediği şu şey vardı e, hayatının son noktalarında, her zamanlarında. Bu zaman senin olsun ama gelecek benim demek istediği şuydu aslında. Yani siz bu zamanın içinde bir şeyler yaptığınızı zannediyorsunuz. Her şey zaman çok kısa bir şey anlamıyla ama gelecek zaman sonsuz bir zamandır. Yani e, dünyaya göre zaman kavramı çok farklı, uzaya göre zaman kavramı farklı olduğundan dolayı biz sadece maddesel boyuttaki zamanı algılayabiliyoruz. Madde dışındaki zamanı algılasaydık bugün esir maddesinin ne olduğunu algılardık. Şöyle bir örnek göstermeye çalışacağım. Eğer tabii bulabilirsem. Yani işleme baktığımız zaman 3-6-9 noktası deyince şöyle bir şey çizdim kendimce. Yani anlatmak istediğim insandaki olan 7 çakra, 7 döngü ve üzerindeki kamuflaj ve dünyanın üzerindeki dönen 7 şey. Güneşin radyasyonundan bizi koruyan 7'şer madde ve bunların hepsi bizim aynı temel noktaya dayanıyoruz. Yani iç içe geçiyoruz. Yani dünyada nasıl ki bir şey koruluyorsa insanı da koruyan aurası ve çakralarıdır. Yani bu çakraları temizlemediğimiz sürece hastalıklarımızı kendimize çekeriz ve kötü düşüncelerimiz olduğu sürece temel çakralarımız yani kök çakramız tıkandığı zaman şöyle bir şey düşün. Bilgisayarın hard diskine bir virüs girdiğini düşün. Bunu nasıl temizleyebilirsin? Yani reset atman lazım. Her şeyi sıfırlaman lazım. Her şeyi sıfırlamak için de baktığın zaman Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler vardır. Senin üzerindeki negatif enerjiyi temizlemek için. Bu yani aslında demek istediğim kullanma kılavuzu da budur. Yani rakamlarla da bunu temizleyebilirsin. Bugün bir şahsın adını vererek bazı kanallarda açıklamasını yapıyorlar yani rakamlarla. Aslında bunlar ayetlerin rakamlarını ayetin rakamı başa gelip ve diğer içindeki harfleri rakam haline dökerse yani Kur'an-ı Kerim'i okumuş oluyorsun. Yani söylediğin rakamlar da aslında yazı da aynı, rakam da aynı. Her şey ses frekansıyla Allah'a gidiyor. Ve sonuçta senin bedenine geliyor. Sen bunları kirletiyorsun ve yok ediyorsun. Bunu yok etmemen için de temiz olmalısın. Yani insanlara baktığın zaman 19 çakra oluşuyor totalde yani 7 çakra artı ve 12 burçlar çakrası olunca ellerin bile yani bir şeye dokunduğumuz zaman biz bunu dokunduğumuz zannediyoruz. Örnek veriyorum. Ama halbuki hiçbir şeye dokunduğumuz yok. Onun itim atomlarıyla senin atomları yani bir şeyi hissettirme yani his deriz ya hani beş duyumuz olduğu için his, işitme onun yani hangini şimdi iç içe geçirmek de istemiyorum çok fazla. Yani her şeyin bedenimiz beş duyudan oluştuğuna göre yani biz neden dua ediyoruz? Sesli ettiğimiz zaman duamız başkadır. İçimizden okuduğumuz zaman başkadır. Yani kalp enerjimizi temizlememiz yani çakraların hepsini bir araya topladığın zaman şu şekilde açıklayayım. Neden ki Müslümanlar abdest alıyor? Bunu hiç düşünmüyorlar. Vücutun %70'i su olduğuna göre yani senin çakraların buradan baktığın zaman bileğe kadar tepe çakran, üçüncü göz, beyin arkasını mesederler, kulaklarını temizlerler. Buradaki duyu çakralarını, ayaklarını topuklardan aşağı yani sonra tuvalete girdikten sonra e, taharet alırlar. Yani popolarını yıkarlar. Neden? Çünkü kök çakrasının temiz durması için. Ve buradan şuradan da bir şey söylemek istiyorum. Yani e, cinsel ilişkiyle de kök çakranızı bloke ediyorsunuz. Bundan alakalı zaten ayetler inmiştir. E, Biz dediği yani tarlanızı düzgün sürün. Onlara ön kapıdan girin, arka kapıdan girmeyin. Ana temel noktası da şudur. Yani siz kendi enerjinizi bloke ediyorsunuz ters ilişkiye girerek.
Bu en basit örneği ve bunun gibi binlerce, yani göz baktığınız zaman, örnek veriyorum, bazen ya nefis sonuçta, yani zaten imtihanımız bununla alakalı değil mi dünyada, geçici kısa bir dünyada. Gözle baktığın zaman senin nefsin uyanıyor. Bazen benim de yaptığım çok büyük hatalar olabilir. Yani sonuçta insanız ki onu af dileyip Allah'a sığınıp yani kendimizi koruma altına almamız lazım. Mümkün olduğunca yani temiz tutmamız lazım ki bedenimizi düzgün düşünelim, işlerimiz de düzgün olsun. Yani işlerimizin ana temel noktasına gelince bu hayatta neden başarısızız, neden kazançlarımız düşüyor? Yani neden hep aynı döngünün içinde dönüyoruz? Bazen düşünüyor. Yani herkes yapabilir hata bu. Zaten hata yapmamış olsaydık bu dünya yok olurdu. Tekrardan hata yapan insan e, yaratılırdı, insan, yani sonra insana dönüşürdük bu şekilde bir şey. Yani bu dünyada diyor ki iki batının, iki doğunun, yani bu çok güzel bir şey anlatmaya çalışıyor. Aslında bu dünyada sadece biz değiliz. İki batı dediğimiz, biri batı insan için ve doğu batı, doğu yani kavramı insan için. Doğu batı tekrar da ikinci kavramda diğer metafizik varlıklar için. Bunlarda yani dünyada ikimiz de aynı şekilde tek bir varlık içinde, tek bir dünya içinde milyarlarca kavim gibi düşünün. İnsan nasıl yaratıldıysa, yani dünyanın coğrafik farklı bölgelerinden, her yerinden farklı topraklar alınıp karıştırılıp insan haline getirildiyse ve o kavimler yayılıp da sonra bu sefer e, renkleri değiştiyse, insanların kimine baktığın zaman kızıldır, kimine baktığın zaman sarı, kimine baktığın zaman siyah, kimine baktığın zaman kahverengi tonu, yani ten renkleri değişir. Yani her şey değişir. O yüzden maddesel boyutta bakıyoruz biz her şeye. Hiçbir şeyi maddesel boyutta bakmamamız gerekiyor. Aslında enerjisel boyutta baktığımız zaman 3, 6, 9'u da çözmüş oluyoruz. Yani 6, 3 ne anlama geliyor? 3 insanın ikinci beyni. 6 dediğimiz zaman birinci beyni. Yani üçüncü gözü. 9 deyince yaratılıştır. Yani Allah'ın olduğu yere tekamül eder. Ya da kara deliklerden sonra Allah arşın üstünde olduğu için, arş dediğimizde kara deliğin üzerinde, yani evren içinde evrenler olduğunu düşünün. Yani bir tane film vardı ya, aynalar içinde ayna gibi. Onun gibi yani bunu anlamamız için bayağı bir sorgulayıp okuyup araştırmamız gerekiyor. Yani neden araştırmıyoruz? Neden boş şeylerle zamanlarımızı harcıyoruz? Yani boşu boşuna. Yani küçücük bir dünya, zamanımız çok kısıtlı. Bunları güzel bir şekilde algılamamız lazım. Ve ki kendimizi düzeltelim. Kendimizi düzeltmediğimiz sürece bu hayatımızı düzeltemeyiz. Ve kök çakralarının işleyişlerle alakalı bir video daha çekeceğim ve birden 7'ye kadar hepsinin nasıl olduğunu.